Bir ilişkide gerçekten güven var mı? Ve bunu nasıl anlarız? Hiç şu soruyu kendine sordun mu? Ben bu ilişkide gerçekten güvende miyim? Yoksa sadece alıştım mı? Mesaj attığında huzursuz oluyor musun? Telefonu eline aldığında kalbin hızlanıyor mu? Ya da her şey yolundaymış gibi görünse bile içinde açıklayamadığın bir şüphe mi var? Bugün bir ilişkide gerçek güvenin nasıl anlaşılacağını ve çoğu insanın fark etmeden yaptığı en büyük yanılgıları konuşacağız. Güven bir ilişkinin temeli deriz. Ama ilginç olan şu: çoğu insan güvenin ne olduğunu değil, ne olmadığını fark ettiğinde uyanır. Çünkü güven sadece aldatmamak değildir. Güven çok daha sessiz, çok daha derin bir duygudur. Peki, bir ilişkide gerçekten güven var mı, yok mu? Bunu nasıl anlarız? 1. Güven eşittir sürekli kontrol ihtiyacı duymamak. Gerçek güvenin olduğu bir ilişkide şunu fark edersin: nerede olduğunu sürekli bilmek zorunda değilsin. Kiminle konuştuğunu kontrol etme ihtiyacı duymazsın. Telefonuna bakma isteği içinden gelmez. Çünkü içten içe şunu hissedersin: bilmesem de güvendeyim. Eğer bir ilişkide sürekli teyit arıyorsan, bu genelde güvenin değil, kaybetme korkusunun işaretidir. Ve bu korku zamanla sevgiyi boğar. 2. Gerçek güven, zor konuşmalardan kaçmaz. Şunu dürüstçe düşün: bir şey seni rahatsız ettiğinde bunu söyleyebiliyor musun? Yoksa şunları mı yapıyorsun? Susup içine mi atıyorsun? Büyütmeyeyim deyip kendinden mi ödün veriyorsun? Söylersem sorun çıkacağını mı düşünüyorsun? Gerçek güvenin olduğu ilişkilerde zor konuşmalar bile güvenli hissettirir. Çünkü bilirsin ki duygun seni daha az sevilir yapmaz. Eğer bir ilişkide susmak daha güvenliyse, orada güven değil, denge kaygısı vardır. Gerçek güvenin olduğu ilişkide kendin olmak risk değildir. Bu çok kritik bir işarettir. Kendin olduğunda daha az sevilmekten korkuyor musun? Yorgunken, keyifsizken, güçsüzken, her şeyi toparlayamıyorken. Gerçek güvenin olduğu ilişkide maskeye ihtiyaç yoktur. Rol yapmadığında da kalınacağını bilirsin. Ama eğer sürekli daha iyi bir versiyonunu sergilemek zorundaysan, bu ilişki seni güvende değil, tetikte tutuyordur. 4. Güven tutarlılıkta gizlidir. Büyük sözlerden çok şuna bak: davranışlar tutarlı mı? Söylediğiyle yaptığı örtüşüyor mu? Bugün başka, yarın bambaşka biri mi? Güven dramatik jestlerle değil, küçük ama tutarlı davranışlarla oluşur. Bir insan varlığıyla huzur veriyorsa, yokluğuyla kaos yaratmıyorsa, seni sürekli acaba da bırakmıyorsa, işte orada güven vardır. 5. Güvende olduğun ilişkide kendinden şüphe etmezsin. Bu çok önemli. Güvenin olmadığı ilişkilerde insanlar şunu yapar: aşırı düşünür, sürekli kendini sorgular, ben mi abartıyorum der, duygularından utanır. Ama sağlıklı ve güvenli bir ilişkide, duyguların seni suçlu hissettirmez. Çünkü karşındaki insan senin gerçeğini sürekli geçersiz kalmaz. Eğer bir ilişkide sürekli kendinden şüphe ediyorsan, orada sorun çoğu zaman sen değilsin. 6. Güven eşittir her an kaybedilecekmiş gibi hissetmemek. Şunu sor kendine: bu ilişkiyi kaybetme korkusu mu seni bağlı tutuyor? Yoksa gerçekten orada olmak mı? Gerçek güvenin olduğu ilişkide sevgi tehdit altında gibi hissettirmez. Sevdiğini kanıtlamak zorunda kalmazsın. Gitmeyeceğini ispatlamak da zorunda değil. Çünkü bağ korkuyla değil, istekle sürer. 7. Güven zamanla bedeninde hissedilir. Ve belki de en önemli işaret, bedenin ne diyor? Yanındayken rahat mısın? Omuzların gevşiyor mu? Yoksa sürekli tetikte misin?
Çünkü beden zihnin susturduğu gerçeği asla susturmaz. Gerçek güven bedende sakinlik yaratır. Sahte güvense sürekli alarmda tutar. Bir ilişkide güven, kontrol etmek değil, korkmak değil, susmak hiç değildir. Güven, kendin olabildiğin, duygularını saklamak zorunda kalmadığın ve varlığının yeterli olduğu yerde oluşur. Eğer bu videoda kendinle ilgili bir şey fark ettiysen, bu bir zayıflık değil, bu farkındalıktır. Unutma, gerçek güven seni küçültmez, seni rahatlatır. Yeni paylaşımlarda buluşmak dileğiyle. Hoşça kal.